Londra'ya taşınmadan önce İstanbul Göktürk'teki evimizi almamız bir hafta sürdü. Buradaki evimizi almamız 4 ay. Burada süreç oldukça farklı işliyor. Bizi en çok hangi süreçler zorladı? Ev alırken dikkat etmeniz gereken şeyler, yaşadığımız tecrübeleri ve edindiğimiz bilgilerin hepsini bu videoda paylaşacağım. İngiltere'de ev almak nasıl? Bir kere Türkiye'dekine hiç benzemiyor. Az önce bahsettiğim 4 aylık süre net bizim teklifimizin kabul edilmesinden anahtarları teslim almamıza kadar olan süre. Ve aslında İngiltere standartlarına göre de hızlı bitmiş bir satış. Gov.uk'in verdiği açıklamalara göre İngiltere'de bir ev satın almanın ortalama süresi 5 ay. Daha öncesinde ev aramayla ilgili harcayacağınız vakti de eklerseniz sanırım 6 ay gözden çıkarmak gerçekçi bir yaklaşım. Hemen bir örnek olması açısından bizim evimizin hikayesinden bahsedeyim. Çünkü gerçekten biraz enteresan bir hikaye. Biz buraya 2022'nin yaz ayında taşındık. Londra'nın Richmond bölgesine bağlı Twickenham denen bir ilçede. Evin konumunu aşırı beğendik. Kontratımız 2024'ün Temmuz ayında bitecekti. Biz de artık bu bölgeden ev bakmaya ve ev alma fikrine yaklaşık olarak 2023'ün yaz aylarının başlarında karar verdik. Eşim tam da bu 2023'ün Mayıs aylarında İstanbul'a doğum yapmak üzere 2 aylığına gitmişti. Ben de burada ufak ufak ev bakmaya başlamıştım. Buralarda gezinirken çok beğendiğim bir ev oldu. Önünde satılık tabelası vardı bildiğimiz bir emlakçıdan. Hemen Rightmove sitesine girip bu evin ilanını buldum ve gerçekten fotoğraflar falan çok hoşuma gitti. Hemen emlakçıyı aradım. Evi görmek istediğimi söyledim. Fakat evin satıldığını ve şu anda da satış işlemlerinin sona yaklaştığını söyledi. Bir nevi bir hayal kırıklığıyla başladı aslında buradaki ev bakma maceramız. Sonrasında eşim Londra'ya geldikten sonra biz Ekim ayı civarında birlikte ev bakmaya devam ettik. Ve sanırım yaklaşık 20 tane ev gezdik. Yine yakın civarlarda beğendiğimiz başka bir ev oldu. Buraya bir teklif verdik. Teklifimiz kabul edildi ve biz satış işlemlerine başladık. Daha sonrasında ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı biz o evi almaktan vazgeçtik. Ve Aralık ayının ilk günlerinde bu ilk bakmış olduğum evin tekrardan ilana düştüğünü gördüm. Ve hemen emlakçıyı aradım. Tabii ki emlakçı beni hatırlamadı. Onlar da evet satışın bir şekilde bozulduğunu ve evin tekrardan satışa çıktığını söylediler. Ve içimi gerçekten büyük bir mutluluk kapladı. Hemen eşimle birlikte evi ziyarete gittik. 9 Aralık gününde ve aynı gün eve teklif verdik. 2 gün sonra yani 11 Aralık'ta teklifimiz kabul oldu ve anahtarları da 2 Nisan'da aldık. Yani neredeyse 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bizim burada kendi adımıza çıkarttığımız 2 tane ders vardı. Birincisi her şey kısmet. İkinci aldığımız ders ise eğer beğendiğiniz bir ev varsa her zaman bir şansınız var demek. Evet bu kadar hikaye yeter. Şimdi gelin hemen süreçten bahsedelim. Size kabaca süreç hakkında bir özet geçeyim. Daha sonrasında da her bir aşama için biraz daha detaya gireceğim. Eğer özellikle ilgilendiğiniz bir aşama varsa videonun direkt o kısmına geçebilirsiniz. İngiltere'de ev alma işleminin tamamı alıcı ve satıcının avukatları aracılığıyla ilerliyor. Yani alıcıyla satıcı aslında satış tamamlanana kadar hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Alıcı tarafında yani size süreç tarafında destek olacak başkaları da devreye giriyor. Bu aslında iyi bir şey. Burada evlerin 25 yıl, 30 yıl gibi uzun mortgage dönemleriyle borçlanarak alındığı düşünülürse satın alma sürecinin işinin konusunda uzman kişiler tarafından yapılması bence çok faydalı. Hele ki bizler gibi başka bir ülkeden gelip burada ev alıyorsanız ve süreç hakkında da çok bir bilginiz yoksa gerçekten geceleri daha rahat uyumanıza yardımcı oluyor. Peki sizden hiçbir şey istenmiyor mu? Ben 40 yaşımı geçmiş bir insan olarak iyi kötü tecrübeler edindim ama ben hayatımda böyle sorguya çekildiğim bir şeyle hiç karşılaşmadım. Burada tabii birçok şeyi buraya geldikten sonra öğrenip tecrübe etmenin de etkisi büyük. Eğer şimdiki tecrübelerimiz olsaydı muhtemelen çok daha stresli bir şekilde bu süreci atlatırdık. Bu videoyu biraz da bu yüzden çekmek istedim. Fakat yorumlardan da aldığım en fazla istek bu videoyu çekmem konusunda oldu. Umarım faydalı olursunuz. Sizler için bütün süreci basite indirgeyecek bir tane slide hazırladım. Benim kurumsal hayatımdan esintiler içeren. İngiltere'de ev alacaksanız geçeceğiniz yollar bunlar ve inanın burada bahsettiğim her nokta aslında başlı başına bir videoyu hak ediyor. Dolayısıyla çok fazla detaya girmeden sizler için süreci en temiz şekilde derlemeye çalışacağım. Ev bakmaya nasıl başlayacağız? Eğer ev almaya karar verdiyseniz ve ev alırken mortgage kullanacaksanız size ilk tavsiyem bir an önce mortgage için ön başvuruda bulunmanız. Buradaki adıyla Mortgage in Principle diye geçiyor. Bu belgeyi almak çok kolay. Bankanızla ya da çalışıyorsanız mortgage brokerınızla iletişime geçerek bunu bir telefon görüşmesiyle halledebilirsiniz. Sizden kabaca ne kadar bir peşinat ödeyeceğinizi ve gelir düzeyinizin ne kadar olduğunu sorarak sizin ne kadarlık bir ev bakabileceğinizi ve ne kadar mortgage çekebileceğinizi gösterecek bir sayfalık bir belge oluşturacak. Sizler emlakçıları bir ev görmek için aramak istediğinizde size hep pozisyonunuz sorulacak. Yani burada Mortgage in Principle gibi belgeniz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında da beğendiğiniz bir eve teklif verebilmek için zaten bu belgeye ihtiyaç duyacaksınız. Bunun herhangi bir ücreti de yok. 90 gün gibi bir geçerliliği oluyor. Bitecek olursa tekrardan çıkarttırabilirsiniz. Ev aramak için de Rightmove sitesini tavsiye ederim. İngiltere'de ev kiralamayla ilgili
çektiğim videoda ev aramanın Rightmove'da nasıl yapıldığını çok kabaca bahsetmiştim. Beğendiğiniz bir ev bulduğunuz zaman emlakçıyla evi ziyaret etmek için iletişime geçersiniz. Buradaki kiralık da satılık evlerinde neredeyse tamamı emlakçılar aracılığıyla yürütülüyor. Sahibinden bir ev bulma şansınızın çok düşük olduğunu düşünüyorum. Alıcı olarak da siz emlakçıya herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz. Evi gezmek için bir randevu aldığınızda yaklaşık 10 dakika bir süreniz olacak. Evet, bize göre çok aykırı bir durum. Hayatınızın en büyük kararlarından bir tanesini 10 dakikalık bir ziyaret sonrasında vermenizi bekliyorlar. Bununla ilgili size verebileceğim tavsiye mutlaka ama mutlaka video çekin. Mortgage işlemlerinizi burada direkt kendi bankanızla ya da başka bankalara giderek, yani direkt siz yönetebilirsiniz ya da bir mortgage broker bularak onunla çalışabilirsiniz. Ve mortgage brokerlar da genel olarak birden fazla bankayla çalıştıkları için ve hali hazırda bir ilişki içerisinde oldukları için normalde bireylere göre daha iyi oranlar ve fiyatlar alabiliyorlar. Biz hem bankamızdan hem de mortgage broker'dan ayrı ayrı teklifler aldık. Fakat broker'dan aldığımız oranlar gerçekten çok iyi çıktı. Yani onlarla da bir komisyon ödemeyeceğinizi düşünürsek, çalışmasanız bile onlardan da bir fiyat almanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, mortgage in principle'ınızı aldınız ve evlere de bakmaya başladınız. Evi beğendiniz. Bu da bizi teklif verme aşamasına getiriyor. İngiltere'de kiralık da olsa, satılık da olsa ev piyasası gerçekten hareketli. Muhtemelen baktığınız evi sizden başka bakanlar da olacaktır ve yine kuvvetle muhtemelen sizden başka teklif verenler de olacaktır. Teklif verme işlemleri burada Türkiye'den çok farklı yürüyor. Örneğin 500 bin poundluk bir teklif verdiniz, başkası da 510 verdi, evi 10'a gidecek diye bir kaide yok. Burada ev satın alma işlemleri çok uzun ve komplike bir süreç olduğu için satıcılar evlerini en kısa sürede ve kafaları en rahat şekilde satabilecekleri alıcılar bulmak istiyorlar. Yani burada sizin pozisyonunuz devreye giriyor. Evi tamamen peşin olarak mı alacaksınız? Mortgage mi kullanacaksınız? Ne kadarlık bir kısmına mortgage kullanacaksınız? Paranız hali hazırda İngiltere bankalarında bekliyor mu? Ciddi bir alıcıya mı benziyorsunuz? Yani risk analizi yapacaklar. Çünkü eğer satış bir noktada düşerse burada fall through adı veriliyor. Süreç onlar için tamamen en baştan başlayacak ve bu onlar için büyük bir vakit kaybı. Satış iptali demişken az önceki diyagramda göstermiş olduğum iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi kontrat değiş tokuşu, yani contract exchange diye geçiyor. Diğeri de satışın tamamlanması. Kontrat değiş tokuşu toplam sürecin yaklaşık 3/4 kısmını oluşturuyor. Kontrat değiş tokuşu noktasına gelinceye kadar satıcı da alıcı da koşulsuz olarak evi almaktan ya da satmaktan vazgeçebilir. Yani teklif verdiğiniz, teklifiniz kabul oldu, belgeler imzaladınız diye evi almakla ilgili bir yasal yükümlülüğünüzün ortaya çıkacağını düşünmeyin. Videonun başında bahsettiğim gibi bizim ilk satın almaya niyetlendiğimiz evden daha sonrasında çekilme kararı almıştık. Burada bu kesinlikle anormal bir durum değil. Bir kere yasal hakkınız, ikincisi ev almak burada çok büyük bir yükümlülük. Dolayısıyla bununla ilgili kendinizi kötü hissetmeyin. Biz bunu yaptıktan sonra aynı emlakçıyla çalışmaya devam ettik. Bize evler göstermeye devam ettiler. Makul bir açıklama verdiğiniz sürece hiçbir şekilde problem etmiyorlar. Daha sonrasında da şu anda nihai olarak aldığımız evi de zaten onların aracılığıyla aldık. Eğer teklif vermeye karar verirseniz emlakçınıza kısa bir e-mail atabilirsiniz. Daha sonrasında çoğu emlakçı size doldurmanız için bir form yolluyor ve artık resmi olarak sizin teklifiniz satıcıya iletiliyor. Eğer teklifiniz onaylanırsa da emlakçınız size Offer Acceptance Letter diye bir tane belge gönderecek. Bu belgeyi gönderdiği zaman sizden öncelikli olarak sağlamanız gereken bazı belgeler de isteyecek. Bunlar tipik olarak öncelikle kimlik doğrulaması için olan belgeler. Yani oturum kartınız veya İngiltere'deki bir sürücü belgeniz olabilir. Son 90 günde yaşadığınız adrese dair, yani güncel faturalar istenecek. Ve son olarak da ödeyeceğinizi beyan ettiğiniz peşinatın varlığını ispatlamanız istenecek. Yani banka hesabınıza girerek güncel bakiyenizi gösterecek şekilde bir PDF sunmanız gerekecek. Tabii ki burada paranın İngiltere bankalarında halihazırda olmuş olmasını bekliyorlar. Teklifiniz satıcı tarafından kabul edildikten sonra artık sizi kontratların değiş tokuşu, yani contract exchange yapılacak noktaya kadar götürecek olan hazırlık sürecine girdiniz demek. Bu noktada yapılması gereken birkaç iş oluyor. Bunlar sırayla gitmek zorunda değil. Hepsini aynı anda başlatıp zamandan kazanabilirsiniz. Benim tavsiyem önceliği avukata vermeniz. Eğer bildiğiniz bir avukat yoksa emlakçınızdan birkaç tane referans alabilirsiniz. Avukata yaklaşık olarak 1500 ile 3000 pound arasında bir ödeme yapacağınızı düşünebilirsiniz. Burada ucuza kaçmaktan ziyade size naçizane tavsiyem sizin istediğiniz zaman kolayca ulaşabileceğiniz ve size hızlı dönüşler yapabilecek, aynı zamanda sizinle sabit bir fiyatla çalışacak bir avukat bulmanız. Avukatınız genel olarak 4 konuda sorumlu olacak. Bunlardan birincisi sizin adınıza bütün resmi belediye ile ilgili, yapıyla ilgili, geçmişle ilgili, tapuyla ilgili sorgulamaların hepsini yürütecek. Bununla birlikte çevre raporlarını da istetecek. Örneğin kirlilik düzeyi, daha önce oraya bir sel basmış mı? Etrafındaki gürültü düzeyi nasıl? Yakınında bir elektrik ya da başka bir santral var mı? Size bunları iletecek ve belgelerle ilgili yorumunu da paylaşacak. İkincisi,
Tüm süreci sizin temsilciniz olarak yürütecek ve sizin her konudaki sorularınız için danışmanlık yapacak. Yani bunu acaba kime sorsam diye düşünüyorsanız avukatınıza sorun. Üçüncüsü, sizinle ilgili tüm detaylı kimlik doğrulama sürecini ve paranın kaynağının yasallığını sorgulayacak işlemleri yürütecek. Bununla ilgili bayağı bir soru alacaksınız. Bayağı. Dördüncüsü de satın almayla ilgili son aşamalara gelindiğinde bütün para transferleri onun aracılığıyla yapılacak. Yani paralar hep onun hesabına yatırılacak, oradan karşı tarafın avukatına gidecek. Avukatınızı bulup talimat verdikten sonra yapmanız gereken bir başka şey de ev tetkiki. Bu da Home Survey diye geçiyor. Bunu yapan bağımsız ve denetlenen birçok firma var. Emlakçınızdan birkaç tane firma sorabilirsiniz. Home Survey'ler 3 tipte olabiliyor. Level 1, Level 2, Level 3 diye. 3. seviye yani Level 3 en detaylı olanı. Eğer house tipinde bir ev alıyorsanız, house'larda bakılacak edilecek çok fazla şey olduğu için ben 3. seviye yapmanızı tavsiye ederim. Ama örneğin daire alacak olsaydım herhalde level 2 yapardım. 3. seviye bir ev tetkiki için 1000 ile 2000 pound arasında bir ödeme yapmanız muhtemel. Burada da çok ucuza kaçmanızdan ziyade işini doğru, düzgün ve kaliteli bir rapor çıkaracak birinle çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü evler burada pahalı ve özellikle uzun dönem mortgage'lar çekiyorsanız büyük bir sorumluluk alıyorsunuz demek. Bu işi yapan firmalar biraz yoğun olabiliyor. Muhtemelen size haftaya ya da daha sonraki haftaya yapabileceklerini söyleyecekler ve daha sonrasında da rapor hazırlamaları en azından birkaç gün sürüyor. Yani bugün talimat vermeniz ve rapor almanız arasında yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında bir süre geçecek gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü olarak yapmanız gereken şey de artık resmi olarak bir mortgage teklifi almanız. Bunu daha önce bahsettiğim üzere eğer bankayla direkt kendiniz işlemleri yürütecekseniz bankanızın size atayacağı bu mortgage uzmanıyla birebir yürütebilirsiniz. Ya da eğer bir mortgage brokerla çalışıyorsanız o sizden detaylı bilgilerinizi alacak ve çalışmakta olduğu tüm bankalarla iletişime geçerek size en iyi teklifi bulmaya çalışacak. Avukatınıza beyan edeceğiniz belgelerin çok benzerlerini onlar da isteyecek. Yani kimlik doğrulama adına belgeleriniz, paranızın kaynağı ve onun yasallığıyla ilgili sorgulamalar. Örneğin birikiminizi nasıl yaptınız? Banka hareketlerinizi görmek istiyorlar. İngilizceye çevrilmesini istiyorlar. Ayrıca vereceğiniz peşinata gifter'ınız varsa, yani annenizden, babanızdan size bir katkı sağlanılıyorsa aynı şekilde onların da kimlik doğrulamaları ve onların size göndermiş olduğu paranın yasallığı konusunda da detaylı araştırmalar yapılacak. Evet, mortgage teklifi almanız ve ev tetkikinin yapılması birkaç hafta içerisinde sonuçlanabilecek şeyler, fakat avukat süreci daha uzun sürecek. Avukatınızın yapacağı çok fazla sorgu oluyor. Belediyeden, resmi makamlardan, çevre raporlarını toplayacağı yerlerden, karşı taraftan, tabii ki onların avukatı aracılığı ile. Dolayısıyla bu yazışmaların gelmesi, okunması, değerlendirilmesi, sizinle paylaşılması, yorumlanması uzun zaman alıyor. Mortgage teklifinizi aldınız, ev raporu yapıldı, avukatınız da bütün sorgulamaları bitirdi. Kontratların değiş tokuş noktasına getirilebileceğini size bildirdi. Bu noktada yapacağı 3 tane şey var. Birincisi kontrat değiş tokuşunu taslak olarak hazırlamak. İkincisi sizden de fikir alarak ve karşı tarafla da görüşerek iki tarafın uzlaşacağı bir tamamlanma tarihi belirlemek. Bu completion date diye geçiyor. Son olarak da satın aldığınız evin toplam tutarının %10'unu sizden depozit olarak isteyecek. Kontrat değiş tokuşu yani contract exchange'in olması iki şey anlamına geliyor. Birincisi, satıcı artık anlaşılan completion date yani tamamlanma gününde size evi eksiksiz ve temiz olarak teslim etmekle mükellef. İkincisi, artık satıştan veya satın almadan cayılamaz. Yani cayılabilir ama bunun bedeli çok yüksek olur. Eğer alıcı cayarsa ödemiş olduğu %10'luk tutarı geri alamaz. Eğer satıcı cayarsa kontratı bozduğu gerekçesiyle de davalık olur. Contract exchange'den sonra yapılacak olan şey artık sizin resmi olarak mortgage'a başvurmanız. Kontrat değiş tokuş yapılmadan önce mortgage broker'ınızdan ya da bankanızdan mortgage teklifinizi almıştınız. Aradan ne kadar süre geçtiğine bağlı olarak onlara dönüp tekrardan bu aldığınız oranların hala en iyi oranlar olup olmadığını sorabilirsiniz. Artık mortgage teklifine resmi olarak başvurabilirsiniz. Yani burada diyorsunuz ki evet, teklifinizi inceledim, contract of exchange'de oldu, satış yasal olarak gerçekleşiyor, mortgage'ı kullanmak istiyorum deyip bu süreci başlatıyorsunuz. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süreç. Çok da bir problem yaşanmıyor. Mortgage ile ilgili işlemlerinizi artık avukatınız takip ediyor olacak. Zaten mortgage ödemesi de avukatınızın hesabına satış öncesinde yatırılacak. Kontrat değiş tokuşu yapıldıktan sonra yapılacak olan ikinci şey ise avukatınız aracılığıyla yürütülecek olan evin sizin üzerinize alınma işlemleri. Yani tapu, buradaki adıyla Land Registry ile iletişime geçerek bununla ilgili süreci başlatıyor. Eğer satın almakta olduğunuz ev bir leasehold'sa, yani toprağınla birlikte satın almadığınız ve toprak sahibinin başka olduğu bir ev alıyorsanız freeholder'larla iletişime geçerek lease'in mevcut satıcıdan
sizin üzerinize geçtiğinizi onların tarafına bildiriyor. Tapuyla ve mortgage başvurusuyla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra geriye transferlerin yapılması kalıyor. Bunun için artık completion date bekleniyor. Avukatınız completion date yani tamamlanma gününden en az bir gün öncesinde sizin eğer varsa peşinattan kalan tutarı ödemenizi isteyecek ve eğer kullanıyorsanız da bankadan mortgage tutarının hesabına geçmesini talep edecek ve bütün işlemleri kendisi yürütecek. Satıcı tarafında ise kendisi evi boşaltma ve taşınma işlemlerini planlıyor olacak ve avukatınız completion date'te gereken her şeyi yaparak size işlemlerin tamamlandığı bilgisini verecek. Avukatınızdan completion yani tamamlanma sürecine ait işlemlerin bittiği onayı geldiği zaman tapunuz artık sizin üzerinize tanımlanmış demek, bütün paralar satıcıya aktarılmış demek ve artık siz emlakçıya giderek anahtarlarınızı teslim alabilirsiniz demek. Hayırlı olsun. Ev alma süreci bu şekilde. Şimdi size bazı tavsiyeler ve önerilerde bulunacağım. Mortgage tekliflerinizi zaman geçtikçe revize ettirin. Yani bankanızla ya da mortgage brokerınızla birkaç haftada bir görüşerek almış olduğunuz teklifin hala en iyi teklif olup olmadığını onlara konfirme ettirin. Özellikle kontrat değiş tokuşu tamamlandıktan sonra bunu yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Bizim örneğimizde aldığımız ilk teklif gerçekten çok iyi bir teklif olmasına rağmen yaklaşık 2 ay sonra daha iyi bir teklif alabilmiştik. İkinci tavsiye, özellikle house tipinde bir ev alıyorsanız mutlaka 3. seviye yapmanızı tavsiye ederim ve ucuza kaçmamanızı tavsiye ederim. Bu raporlarda size almakta olduğunuz evde öncelikli olarak hangi problemlerin giderilmesi gerektiğini, orta vadede ve uzun vadede hangi problemlerin de giderilmesi gerektiğini böyle gruplanmış şekilde size listeleyecekler. Sizin yapabileceğiniz şey size bu rapor ulaştıktan sonra birkaç firma ile iletişime geçerek öncelikli olarak yapılması gereken işlerle ilgili bir fiyat tahmini almanız. Daha sonrasında da satıcıya dönüp diyebilirsiniz ki acil olarak yapılması gereken bu tamiratlar var. Benim aldığım fiyatlar da şu şekilde. Bunları isterseniz kendiniz yaptırın, isterseniz fiyattan düşelim gibi bir pazarlık yoluna gidebilirsiniz. Üçüncü tavsiye, almak istediğiniz ev ya da daire leasehold ise lease kurallarını avukatınızla birlikte detaylı olarak inceleyin. Lease'in size getirecek olduğu sorumlulukları tam olarak anlayın. Evle ilgili ileride yapmayı düşünebileceğiniz değişikliklere izin veriyor mu, vermiyor mu, ne tip kısıtlamalar var veya sizden oluşabilecek hangi masrafları ödemeniz bekleniyor gibi konulara özellikle dikkat edin. Evi almak için kullanacağınız peşinatın İngiltere bankalarında en az 3, çoğu zaman da 6 ay bulunmuş olmasını bekliyorlar. Bununla ilgili planlamanızı ona göre yapın. Beşinci tavsiye, peşinat için sunacağınız paranın kaynağını sorulacağını önceden bilin ve bununla ilgili hazırlıklarınızı yapın. Örneğin İngilizceye çevirmeniz gereken belgeler varsa banka dökümleri vesaire gibi ya da tapu gibi bunları daha öncesinden yaparak süreci hızlandırabilirsiniz. Diğer bir tavsiye, burada ev alırken Türkiye'de bir ev satacaksanız mutlaka yeni alıcının da tapusunun bir fotoğrafını çekin. Böylece iki tapuyu yan yana koyarak o gün satışın gerçekleştiğini ve hesabınıza giren paranın kaynağını da göstermeniz çok kolay olacaktır. Eğer mortgage kullanarak ev alacaksanız size tavsiyem mortgage in principle'ı aldıktan sonra tabii ki ne kadarlık bir ev bakabileceğiniz ve ne kadar mortgage kullanabileceğiniz hakkında bir fikriniz olacak. Fakat bununla ilgili kendinize bir marj bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar çok kısıtlı bilgilerle size sunulacak olan rakamlar ve daha sonrasında mortgage'a asıl başvuruyu yaptığınız zaman daha detaylı olarak inceleneceksiniz. Örneğin bizim durumumuzda mortgage'a nihai başvuru yaptığımızda daha öncesinde belirtilen tutardan 25.000 pound daha az bir kredi çekebileceğimiz ortaya çıktı. Ve son olarak da satın alma süreci boyunca çalışacağınız insanları yani avukatınız, varsa mortgage brokerınız, işte home survey yapacak olan firmalar bunlar konusunda aceleci davranmayın. Size tavsiyem en az 3'er tane kontak bulmaya çalışın. Hepsiyle ayrı ayrı görüşün. Hepsinden ayrı ayrı fiyatlar ve zamanlamalar sorun. Hepsinden süreçle ilgili bilgiler alın ve ona göre bir karar verin. Ev almak burada zorlu bir maraton. Fakat ipi göstereceksiniz. Atladığım ya da merak ettiğiniz başka konular varsa lütfen yorumlara düşün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.